Yine güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bugün başımda görmüş olduğunuz bu harika saç bandını yapıyoruz. İster kendinize, ister bebişinize, ister çocuğunuza, kime isterseniz yapın. İstediğiniz boyutta uygulayabilirsiniz. Bu harika yaprakları ve çiçekleri saç bandının dışında birçok yerde de kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi yapımına başlayalım. Bu güzel saç bandını hangi iple ördüm? Naco Cotenella ile ördüm. Bakar mısınız şunun güzel renklerine? Tam yazlık, baharlık renkler, dokusu inanılmaz. Çok güzel bluzlar, saç bantları, takılar örebilirsiniz. Çok güzel oturuyor. %30 takada polyamid, takada da %100 İtalyan bir ip, %70 premium akrilik bir ip, yani çok dayanıklı. Zaten örgü böyle tam oturuyor, göreceksiniz, çok güzel oturuyor. Bu renkle yapmak isterseniz renk kodu 12721. Kaç numara şişle örüyormuşuz? 3,5-4 numara şişle örüyormuşuz. Ama her zaman yaptığım gibi saç bantlarında yarım numara eksik, yani 3 numara şişle öreceğim. Neden? Çünkü saç bandı esniyor, o esnemeyi ortadan kaldırabilmek için. Şimdi yaprak için 3 tane ilmek atıyorum. Şöyle 1, 2 ve 3. İlk sırayı ters örgü olarak örüyorum. İlk sırayı ters örgü olarak ördük. Yaprağı düz örgüyle öreceğim. Şöyle şimdi başlayalım. İlk ilmeği örüyorum. Şimdi bu yaprağın uç kısmı şöyle arttıra gideceğiz. Hani böyle genişler ya yaprak. Onun için ortadaki ilmeğin sağından ve solundan arttırma yapacağım. Şöyle arttırmayı nasıl yapıyorum? İpimi şişe doluyorum. Bir tane ilmek arttırmış oldum. Ortadaki ilmeği örüyorum. Hemen yanına bir tane daha şöyle ipi şişe dolayıp arttırma yapıyorum. Son ilmeği de örüyorum. Şöyle. Diğer yüzde hepsini ters örgü olarak örüyorum. Bakın. Ortadaki ilmeğin sağında ve solunda küçük delikler olacak. Böyle ajurlar olacak. Bakın doladığım ip. Onu şöyle arkadan alıyorum. Böylece orada güzel bir delik oluşuyor. Bir ajur oluşuyor. Ortadaki ipi de örüyorum. Doladığım ipi yine şöyle arkadan alıyorum. Bakın. Ve son ilmeği de örüyorum ters örgü olarak. Ve öne dönelim. Delikler oluşmaya başladı. O ajurlar oluşmaya başladı. Bakın. Biraz sonra daha belirgin olacak. Yine ortadaki ilmeğin sağından ve solundan arttırma yapacağım yine aynı şekilde. Hep ortadaki ilmeğin sağından ve solundan yapıyoruz. İlk ilmeği ördüm, ikinci ilmeği ördüm. Yine ortadaki ilmeğe geldim. Bakın. Yine ipime şişe dolayıp bir arttırma yapıyorum. Ortadaki ilmeği örüyorum. Ve yine arttırma yapıyorum. Hep ortadaki ilmeğin sağından ve solundan. Şöyle örüyorum. Diğer yüzde hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Bakın, doladığım ipi alıyorum, örüyorum. İşte delikler, ajurlar daha belirgin hale geldi. Şöyle görüyorsunuz. Hep ön yüzde yapıyorum arttırmaları. Hep ortadaki ilmeğin sağından ve solundan yapıyorum. 9 tane delik, 9 tane ajur olana kadar aynı şekilde arttırma yapacağım. Hep ön yüzde, hep ortadaki ilmeğin sağında ve solunda. Diğer yüzde sadece ters örgü olarak ilmeklerimi örüyorum. İşte 9 tane delik olana kadar arttırmamı yaptım. Şimdi yaprağın formunu alacağız. Bakın açıldı, sonra da eksilecek.
Ben büyük bir yaprak yapmak istedim. Eğer ki daha küçük yapmak istiyorsanız 7 tane, bebeğinize yapacaksanız 3 tane, kız çocuğunuzun başına göre yapacaksanız 5 tane arttırmanız yeterli olacaktır. Benim gibi büyük yapacaksanız 9 tane yapın. Şimdi eksiltmeye geçiyoruz. Bu yaprağın uç kısmını yapıyoruz. Onun için de ne yapıyoruz? Sağdaki ilk 2 ilmeği arkadan, şişimi arkadan ilmeklere geçiriyorum ve oradan ikisini birlikte örüp eksiltiyorum. Bakın şöyle eksilttim. Sonda 2 tane ilmek kalana kadar ortadaki tüm ilmekleri düz örgü olarak örüyorum. Sonda 2 ilmek kaldı. Bunu da ön taraftan şöyle düz örgü örer gibi ikisini beraber eksiltiyorum. Birini arkadan aldım, birini önden aldım. Bunu neden böyle yaptım? Şimdi çok daha net anlayacaksınız. Bakın sağ taraftaki şöyle sola doğru, bu da sağa doğru içe kıvrımlandı ve böylece çok güzel bir yaprak formu elde etmiş olacağım. Diğer yüzde hiçbir şey yapmıyorum. Hepsini ters örgü olarak yapıyorum. Sadece eksiltmelerimi ön yüzde yapıyorum. İşte hepsini ters örgü ördük. Yine eksilteceğiz. Şöyle 2 tane ilmeği arkadan, sağ taraftakini arkadan, ikisini beraber örüyoruz ve eksiltiyoruz. Sonda 2 ilmek kalana kadar ortadakileri şöyle düz olarak örüyoruz. Sondaki 2 ilmeği de önden düz örgü örer gibi birlikte örüp eksiltiyorum. İşte bu kadar basit. İşte kıvrılma başladı eksilterek çok güzel bir şekilde. Diğer yüzde hepsini ters örgü öreceğim. Sadece ön yüzünde eksiltmelerimi yapacağım. Sadece 3 tane ilmek kalana kadar hep aynı işlemi uygulayacağım. İşte bakın 3 ilmek kaldı, yaprak formunu aldı. Bu yaprağı birçok yerde kullanabilirsiniz. Çok güzel görünüyor. Büyükçe bir yaprak yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi yeniden en başa dönüyoruz. 3 ilmek kalmıştı. 9 tane arttırma yapacağız. O 9 tane ajurı yapacağız. Daha sonra da eksiltmelerimizi yapıp ikinci yaprağı yapacağız. Böyle böyle başımızın ölçüsünde yapraklarımızı örmüş olacağız. Şimdi yine arttırma işlemine geçiyoruz. Düz örgü olarak yine ilk ilmeği örüyoruz. Ortadaki ilmeğin sağından ve solundan ipimizi şişe dolayarak arttırıyoruz. Şöyle. Diğer yüzde hepsini ters örgü olarak örüyoruz. İşte 9 tane delik olana kadar tekrar arttırma işlemimizi yaptık. Şimdi yine 3 tane ilmek kalana kadar sağdan ve soldan eksiltmelerimizi yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi eksilmeye başladı. 5 tane yaprak olana kadar aynı işlemi sürdüreceğim. Tabii bebeğinize yapıyorsanız daha küçük de olabilir. İşte bakın 5 tane yaprak yaptım. Hepsi çok güzel görünüyor. Şimdi bu 3 ilmeği hepsini beraber örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Artık tığla buraya bir zincir çekip küçük bir kordon yapacağım. Şöyle artık şişlerden kurtulabiliriz. Tığımı takıyorum. Bağlamak için 2 köşeye bağcık yapacağım. Şöyle. İstediğim uzunluğa gelene kadar zincir çekiyorum. ...46 tane zincir çektim. Şimdi hemen zincirin ilk deliğine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bu çok kolay bir kordon bağcık yapma yöntemi. Şöyle
Her deliğe şimdi bir tane sık iğne yapacağım. Sonuna kadar çektiğim tüm zincirlere. Çünkü zinciri bağladığınızda düğüm oluyor ama bir kordon şeklinde bağladığınızda çok güzel açılıp kapanması bağcığın çok daha kolay oluyor. Şimdi sonuna kadar tüm deliklere birer sık iğne yapıyorum. Bakın çok güzel bir kordon oldu. Artık bitirebilirim. Ve diğer uca da aynısını yapacağım şimdi iki tarafa karşılıklı. Çok rahat bir şekilde bağlanacak. Yapraklı saç bandımız hazır. Bunu böyle de kullanabilirsiniz ama isterseniz buraya benim yaptığım gibi şöyle güzel küçük menekşeler de yapabilirsiniz. Bu menekşeleri de hangi iple yaptım? Yine Naka Cotonella ile yaptım. Orta kısmı için bu sarı renk kodunu söyleyeyim size de 11.318. Ben bu renge de bayıldım. Gerçekten çok güzel yazlık bir renk. Şimdi orta kısmı için şöyle parmağıma 2 kere ipi doluyorum. Sihirli halka yapıyoruz. Şöyle tığımı yapmış olduğum halkanın içerisinden geçiriyorum ve şöyle halkadan çekiyorum ipi ve bir tane zincir çekerek şöyle sabitliyorum ve ortasına, bu deliğin ortasına 14 tane sık iğne yapıyorum. Yani nedir? Ortadan tığ geçiriyorum, ilmeği çıkartıyorum, 2 tane ilmeği birlikte örüyorum. 14 tane sık iğne yapıyoruz. ...14 tane sık iğne yaptım. Şimdi ipi şöyle çekiyorum, ilk ipi. Ortadaki deliği iyice küçültüyorum. Bu yüzden buna sihirli halka deniyor. Bakın çok güzel bir göbek oluştu. Şimdi ne yapıyorum? İlmeğimi en tepeye batıyorum. Ve birleştiriyorum. Bir tane de ilmek çekerek sabitliyorum. Çiçeğimin göbek kısmını yapmış oluyorum. Şimdi menekşenin o mor güzel çiçek yaprakları kısmını yapıyoruz. Onun için de renk kodu 5118. Şimdi ne yapıyoruz? Göbeğin herhangi bir üstteki şu deliğinden mor ipimi geçiriyorum. Şöyle. Bu da çok basit bir çiçek. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Şimdi tişörtlerinizi, bluzlarınızı renklendirebilirsiniz. Şimdi bir zincir çektim, ipimi sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum sonrasında. 3 zincir çektikten sonra tığıma şöyle 2 kere ipi doluyorum. Yanındaki deliğe batıyorum. Şöyle ilmeği çıkartıyorum. 4 tane ilmek oluştu. Onları da 2 örüyorum. Şöyle 1, 2 ve 3. 2'yi de örüyorum. Yine tığıma 2 kere ipi doluyorum. Yanındaki deliğe yine batıp şöyle oluşan 4 tane ilmeği 2'şer örüyorum. Ve yine en baştaki gibi 3 tane zincir çekiyorum. Ve yanındaki deliğe batıyorum. Bir tane taç yaprağını oluşturmuş olduk menekşemizin. İkinciye geçiyorum. Yine en başta yaptığımız gibi bakın çok güzel bir taç yaprağı oldu. Yine en başta yaptığımız gibi 3 tane zincir çekiyoruz. 2 kere tığa doluyorum. Yanındaki deliğe batıyorum. Ve 2'şer oluşan ilmekleri örüyorum. Yine tığa 2 kere doluyorum. Yanındaki deliğe batıyorum. Ve yine 2 örüyorum. Ve yine en baştaki gibi 3 tane zincir çekiyorum. Yanındaki deliğe batıyorum. İkinci taç yaprağında yapmış olduk. 5 tane aynısından yapacağım şimdi çiçeğimi tamamlamak için. İşte menekşemiz hazır. Çok güzel oldu. Artık bitirebilirim. 5 tane aynı şekilde yaptım. Şöyle dikmek istiyorum. İstediğiniz yere dikebilirsiniz, serpiştirebilirsiniz. Böyle üçünü de bir yere koyabilirsiniz. Size bir püf noktası daha vermek istiyorum. Saçınız da daha düzgün dursun diye yapraklar arka kısmından ıslak bezin arasına koyup böyle arkadan güzelce ütülerseniz
Hiç bozulmadan, hiç kıvrılmadan saçınızda çok güzel bir şekilde duruyor. Şöyle menekşelerini de takalım. Yani bunlardan kendinize, bebeğinize, çocuğunuza yapmak çok isteyeceksiniz. Çok kolay bitiyor biliyorsunuz. İşte çok güzel bir şekilde çiçeğiyle, yapraklarıyla harika saç bandımız hazır. İşte dediğim kadar kolaymış değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.